Merhaba arkadaşlar. Bugün Paymol dersimize devam edeceğiz. Daha doğrusu başlıyoruz. Paymol ilk başta Warren Leaford Delano tarafından geliştiriliyor. Kendisi Python temelli bir molekül görüntüleme aracı. Aynı zamanda bu bilim adamı hayatını kaybettikten sonra Schrödinger şirketi mirasını devralıyor ve onu ticari amaçla yayınlamaya başlıyor. O yüzden biz bu uygulamayı indirirken öğrenci mailimizi kullanacağız. Öğrenci olduğumuzu ispatlarsak para ödemiyoruz. Eğitim amaçlı kullanabiliyoruz. O yüzden buraya Paymol download diyelim. Açalım buradan. Buradan işletim türümüze göre, işletim sistemimizin türüne göre uygun olanı indirebiliriz. İndirdik diyelim. Bizi şöyle bir arayüz bekleyecek. Açılacak. Arayüzümüz bu şekilde. File kısmından bilgisayarımızda eğer bir PDB dosyası veya CIF dosyası varsa açabilirim. MMCIF de olur. Sonra tüm işlerim bittikten sonra kaydedip devam etmek istiyorsam Save Session As diyorum. Ee, ve bunu da resim olarak elde etmek istiyorsam Export Image as PNG diyorum. Daha kaliteli makalede yayınabilecek seviyede nasıl kaydedileceğini de göstereceğim. Ama ilk önce arayüzü tanıyalım. Edit kısmında bir şey yapmayacağız. Build kısmında seçtiğimiz kısma, proteini seçtiğimiz kısma veya direkt boş bir uzay alanda burada gördüğümüz yapıları ekleyebiliriz. Veya rezidülerimizi de ekleyebiliriz. Aynı şekilde ikinci yapıları da ekleyebiliyoruz. Sonra movie kısmında şu an için anlatabileceğim bir şey yok. Display kısmına gelelim. Display kısmında sekans mod bizim için önemli. Çünkü yapımızın sekansını görmemiz gerekiyor. Sonrasında background kısmı da önemli. Çünkü burada genelde beyaz arka plan kullanıyorlar. Makalede yayınlanacağı zaman. Quality kısmını maksimum yapabiliriz bilgisayarımıza göre. Aynı zamanda Depth Q'da kaldırabiliriz. Çünkü bu derinlik algısı katıyor ve bunu sevmiyorum. Çünkü arka planı bulanıklaştırıyor. Animasyonumuz da aktif. Setting'de transparency kısmı lazım. Çünkü biz yapımızda mesela aktif bölgeleri veya belli amino asitleri belli etmek istiyoruz. Onun için o parçanın dışındaki yapıları ve gösterimleri şeffaflaştırarak seçili alanı belli edebiliriz. Burada şeffaflaştırmak istediğimiz e, gösterim formatını seçiyoruz. İşte cartoon olan yapıyı %80 olarak düşürmek istiyorsam buna tıklayabilirim. Sonra Save New Scene kısmında yapımızı oluşturduk. Belli yerlerini seçtik mesela. Save New Scene diyerek o kısmın görüntüsünü kaydedebilirim ve istediğim zaman o sahneye geri dönebilirim. Ve böylece animasyon da oluşturmuş oluyorum. Bunu göstereceğim. Mouse kısmına geçmeden önce Wizard'ı anlatayım. Burada label kısmı var. If'ımızı label'lıyoruz.
O label'ın yerini taşımak için, yani bir etiket düşünün, Minecraft gibi. O etiketi taşırken 3 button editing'e geçeceğim. Veya 3 button viewing içinde yapımızı çevirebileceğiz. Sonra measurement kısmıyla iki atom arasındaki mesafeyi ölçebilirim. Bir bağın uzunluğunu ölçebilirim. Aktif site'la ligand arasındaki mesafeyi ölçebilirim. Bu tarz ölçümler için ve mutagenesis de yapabiliyorum. Mutasyon yapabiliyorum. Seçtiğim yerdeki rezidüğünün ismini değiştirerek bunu yapabiliyoruz. Plugin kısmı çok güzel. Buraya kütüphanemizi yükleyebiliyoruz Pymol Wiki'den. Benim şu an yüklemiş olduğum PyTMS var. Ee, Hepsini teker teker anlatırım ama plugin'i en sona bırakmayı düşünüyorum. Burada anlattıklarımı tamamladığım bir projem var. Şimdi burada bahsettiğim sahne olayını göstereceğim size. Scene kısmına dedim ki Show Scenes Panel. Amino asitimi yükledim. Pardon, proteinimi yükledim. Levan sütraz proteinimi. Sonra aktif bölgelerimi seçtim. Geri kalan kısmı şeffaflaştırdım. Ve seçtiğim kısımları da cartoon değil, stick formatında gösterdim. Her şeyi anlatacağım. Şu an sadece ön gösterim gibi düşünün. Sonra binding site'larını seçtim ve farklı renkle isimlendirdim. Label'ladım. Daha sonra mouse 3D editing kısmına tıkladım ve CTRL tuşuna basılı tutarak mouse'umla sürükledim bu etiketi. Önemli olan amino asitin üstünü kapatmaması ve amino asitin neredeyse her tarafının görünür olması lazım. Ve elimdeki farklı bakterilere ait Levan proteini için bu işlemi gerçekleştirdim. Şimdi bunu kapatıyorum. Bunu da kapattım. Burada Pymol için kodlarım var. Bu kalsın. Ee, tamam. Şimdi Pymol'e geçebiliriz. Pymol'e yükleyeceğimiz proteinleri nereden indiriyoruz? PDB'den indirebiliriz. PDB için geldim ki ben buraya Levan Sucrase'la çalışıyorum. Levan Sucrase dedim. Rastgele tekine seçeyim işte 3OM4 olsun. Bu canlımızın PDB ID'si. Ben bunu çağırmak istiyorsam Pymol'ümde şu komutu yazabilirim. Fetch Fetch komutunu yazdım. Daha sonra ID'mi yapıştırıyorum oraya. Enter. Sonra Enter'a bastım. Çok büyük bir yapı var. Siyah ekrana mouse'un sol tuşuyla basılı tutarak çevirebilirim. Yakınlaşmak, uzaklaşmak için de sağ klike basılı tutarak görüntüyü kendime çekince yakınlaşıyor, itince uzaklaşıyor. Şimdi bunun sekans yapısını görmek istiyorum ben. Tüm sekansını bana göstersin istiyorum. Display'den sekans kısmına bastım ya da sekans modundan da seçebilirim. Orada da sekans name'ine göre üçlü üçlü gösteriyor. Ben böyle kullanmak istemediğim için normal alayım. Normal göstereyim.
Şimdi sayfamıza geri dönelim. Bunun PDB ID'si olduğundan bahsettim. Altında bu protein ne olduğundan bahsediyor. İşte B nokta Mageterium levansukraz mutant K373A'nın kristal yapısıymış bu. Burada PDB doisi var. Buna tıkladığımızda bizi nereye götürüyor? Hmm. Bilgilerin olduğu sayfaya götürüyor. Sonra e, levansukrazın sınıflandırması transferaz. Kendisi bir transferaz enzimi. Canlısının adını vermiş. İfade sistemini vermiş. Burada eşarşiyeko ile ifade ediyor. Ee, ve mutasyonlu mu? Evet, mutasyon yapılmış. Yayınlanma tarihinden bahsediyor ve yayıncılardan da bahsediyor. Yazarlardan bahsediyor. Bu R-value'lar bizim için önemli. Ama genelde Gemini'den tartışarak öğrendiğim için bu kısımları şu an aklımda yok. Ama bu kısımlar önemli bilgiler içeriyor. Yapımızda 4 farklı zincir varmış ve bizim sekansımızın uzunluğu 456 amino asit barındırıyormuş. Bir tane mutasyonumuz var. Bu Levans sukrazı üreten genin adı SACB geniymiş ve onu temsil eden enzim classification numarası ise hmm, enzim classification sayısı değil de enzim komisyon sayısıymış ve e, bu ifade Levans sukrazı atılmış bir ifade. Ardından devam edelim. Burada disordered binding kısmını görüyoruz. Pardon, disorder kısmı. Bu disorder kısmını JavaView'da nasıl göstereceğimizi anlattım. Gayet güzel bilgi içeriyor ve şunu hatırlıyorum. Proteinlerin anahtar kilit uyumu oluşturduğunu biliyoruz. Ama bu tam çalışan bir kural değilmiş. O yüzden bunu betimleyecek bir ifadeyi veriyormuş bu disorder kısmı. Ve anladığım kadarıyla 0.5'ten üstünde burada farklı renkte göstermiş. Denk geldiği her bir amino asitin denk geldiği bir puan var. Onu da şöyle anlıyoruz. Mesela şu an position 1'dayım, yani ilk amino asitiyim ve değeri neredeyse 0.97. Bir de en sondakine gidiyorum. Onun da işte position 456. 456. amino asit. Ve bunun disorder değeri ise 1. Önemli olan 1'e yakın olması zaten. 1'e ne kadar yakın bizim için o kadar iyi. Ve burada elimizdeki yapıya bağlı olan ligandları görüyoruz. Her bir ligandın ID'si burada var. Zincir yapısından bahsetmiş, ismini vermiş ve iki boyutlu diyagramını göstermiş. Bunun için biz de Lig Plus kullanabiliriz bu iki boyutlu diyagramları oluşturmak için. Ya da Discovery Studio 2025'i kullanarak yapımızı yükledikten sonra iki boyutlu şemasını oluşturabiliriz. Ya da kendimiz elimizle çizebiliriz. Bunun için Google'da uygulamalar var. Bir tane çizmiştim öyle ama çizmeye gerek yok. Bir de ilginç olan şey şu. Bu uygulamada çizdiğin şeyi Paymol'ü yüklediğinde onu açıyor. Yani şu iki boyutlu şeyi açabiliyor.
Burada da bizim bilgilerimiz var. Bunları da değinirim ileride. Şimdi şu kısım da çok önemli. Burada literatür bilgimiz var. Yayınlanan bir tane literatür bilgimiz var. Bunu kullanarak aktif bölgemizi bulabiliriz. Bu kısmı Google Scholar'da arattım. Üst tarafta açtım. Sonra sekans kısmına gelerek burada birçok bilgiyi de görebiliriz. Bir ara PDB-Map vardı. Artık bu mu oldu PDB-Map? Bayağı iyi. Şimdi sol tarafta çeşitli bilgiler var. Ben amino asitim için binding site'lere bakacağım. Bunlar ligandlarımızın bağlandığı yerler. İşte metalin bağlandığı yer. Neymiş? 251. amino asit. Yalnız position'a bakmayın. Author yazan yere bakın. Orada 251 yazıyor. O bizim için önemli. Neden o kısım? Onu da anlatayım. Şimdi biz literatürdeki makaleyi bulduk ve açtık. Aktif site bilgisini elde etmek istiyorum. CTRL-F deyip aktif site yazdım ve aktif site'i verdiği bahsettiği yer şu kısım. Katalitik aktivitenin olduğu rezidüler 95. 257. ve 352.'ler. Bunlar kritik üçlü. Bunlar kritik üçlü. Bunlar neredeyse Levan sükrazda bulunan amino asitlerimiz. Ama tabii ki korunumdan dolayı şeyleri değişebiliyor. Align ettiğin zaman mesela bu canlıdaki 95. amino asit başka bir canlıda mesela 64. amino asite denk geliyor. Yani o residü sayısı tutmuyor. O yüzden onları da yapa yapa aslında deneyimlemiş olacağız. Ee, şimdi ne dedim? 95. amino asit. Aktif site'a geldim. Bunun üzerine duruyorum. Position 67 diyor ama author 95 diyor. Sonra 257 diyor. 352 diyor. Author kısımları. O kısımlar bize lazım. Bunu direkt PyMol'den indirelim. Ya indirmiştik. Ben su yapılarını silmek istiyorum. Hatta direkt zincirleri silmek istiyorum. Sadece A zinciri kalsın. Basit şeyleri yapalım istediğim için. Şu an B zincirine geldim. BB yazıyor. Bir tane rezidüye tıkladım. B zincirine. Daha sonra bunu çektim sona doğru. Diğer zinciri en son amino asitine kadar çektim. Shift'e basılı tutarak sonuncuya tıkladım. Tüm hepsi seçildi. Daha sonra sağ tık diyerek remove dedim. Tüm suları da kaldırmak istiyorum. Onun için proteinimdeki action kısmına geldim. Action kısmına bastım ve remove water dedim. Elimde sadece ligandlar kaldı. Ama bu A zincirinin ligantı, diğerleri B'nin, C'nin, D'nin. Ben onları da silmek istiyorum. A'lar kalsın. A burada, A burada. B'yi sil. C'yi de sil. D'ye kadar. Bunları da sildim. Sağ tık remove dedim. Select kısmını da sileyim. Boş yere duruyor. Eline sadece A zincirle ilgili yapı kaldı. Bunu yakınlaştırmak, merkezlemek istiyorum. Action kısmından center dedim. Show kısmı göstermek istediğimiz kısımlar bulunuyor ve eğer biz show as, stick, ribbon veya safir dersek o şekillerde gözükecek. Çubuk şeklinde, karton yapısı şeklinde veya iskeleti
yapının iskeleti gözükecek veya sadece küre olarak gözükecek. Hide dersem bu proteinimdeki kısımların seçtiğim kısmı yok edecek. Label kısmında çeşitli ifadeler var. Color kısmına gelelim. Color kısmını renklendirmek için kullanacağız. Burada elemente göre isimlendirmek istiyorsanız bunlar. Yani diyor ki elemente göre isimlendireceğim. Karbonu yeşil yapacağım. Hidrojeni gri yapacağım. Veya bir alttakinde karbonu siyan yaparken hidrojeni gri yapacağım diye. En çok tercih edileni bu. Karbonu yeşille göstermek makale seviyesi için güzel işleniyor. Zincire göre renklendirebiliriz veya ikinci yapılara göre veya sunuma göre, gösterim biçimine göre. Spektrumda da işte kendisi renk atıyor bu gördüğünüz renklere. Veya kendimiz buradan istediğimiz renk çeşitlerinden birini seçerek renklendirebiliriz. Şimdi gelelim yapımızdaki amino asitleri seçmeye. Ne dedik? 95, 257. İlk önce şunu kontrol edeyim. 95'te ASP mi var? Doğru mu yapıyoruz? Şimdi şu 96, şu 95. Sonra 257. 257 bu. CTRL'ye basarak bastım. Sonra 352. 352D olması lazım galiba. E. Bakalım öyle mi gerçekten? D, D, E. Doğru mu? 352 doğru. E. D, D. Tamam. Doğru. Şimdi ben bu seçili kısımları renklendirmek istiyorum. Ama ilk önce bunu yapının geri kalanından farklı bir şekilde göstereyim. O yüzden Show As diyorum ve stick formatında gösterdim. Daha sonra seçtiğim kısım için diyorum ki Hide Cartoon. Evet, seçtiğim kısma odaklanayım. Center diyeyim. Zoom diyeyim. Oraya gidelim. Uzaklaşmak istiyorum. Mouse'um bozuk da. Tekerlekli olmadı. Ee, Şu foku kaldıralım. Display kısmından foku kaldırdım. Tekerleğim bozuk olduğu için şu an tamamıyla gitti. Ama zoom kısmından visible derseniz o derinlik algısı yok olacak. Sonra seçtiğim kısımları farklı şekilde gösterdim. Burada seçtiğim kısmı yeniden isimlendireyim. Diyeyim ki buna Active Sites. Olmadı neden? Active Site. Allah Allah.
şey seçmemişim. Veya şöyle seçebilirsiniz abi. Sele, MyRes, pardon, Active Site. Bu bizim verdiğimiz isim. Boşluk, virgül, boşluk, Resi. Neyi seçtim ben? 95 257 95 257 352 değil mi? Hı. Bunların arasına boşluksuz artı koyacağım. Daha sonra bastım Enter'a. Görüyor musunuz? O kısımlar seçildi. Şu kısmı da sileyim. Active site'ı show as car stick dedim. Hide dedim daha sonra. Saklamak istedim kartun yapısını. Sonra bu kısımları teker teker isimlendirelim. Daha sonra ana proteinimde hide cartoon dedim. O yapıdaki cartoon'u kaldırdı. Geriye sadece stick ve safirler kaldı. Bu safirleri de isimlendireceğiz. İsimlendirmek için yapmamız gereken wizard kısmından label'a geldikten sonra amino asit'e tıklamak. Bu işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi bunları öyle bir daha da büyüteyim. Bunları öyle bir konumlandırmam lazım ki yazı hiçbir kısmı kapatmasın ve amino asitler üstlenip kendilerini saklamasın, gizlemesin. O yüzden ayarlama yapmamız lazım. Mouse kısmından 3D 3 button editing'e bastım ve CTRL'ye basılı tutarak bu label'ları kaydırıyorum. Eğer bu kaydırma işlemini yaparken yanlışlıkla amino asite amino asite tıklayıp bunu yaparsanız yapıyı bükeceksiniz. Yani bozacaksınız. O yüzden dikkat edin. Daha sonra bu kısımları isimlendirelim. Hatta ben bu aktif kısmı farklı bir renkte göstermek istiyorum. Color kısmından dedim ki siyah olsunlar. Ya da mavinin bir çeşidi olsun istedim. Bağlanan kısımları da seçeyim. My Sele isim verelim bunlara. Ligand, Ligands dedim. Virgül attım. Boşluk attım. Rezi dedim. Residüğünün rezisi. Sonra 486 artı 485 bir de diğer ligandlara da bakalım. Eğer kalsiyum da onun ligandıydı sanki. Bir de SO4. Tamam. Onları da seçelim. Artı
Ama o seçilmeyecek. Tamam. Bunları seçtim. Şu select kısmını burada şuna ve şuna tıklarsam dördünü birden seçmiş olduk. Tamam. Ligandlarıma hepsini aynı yerde topladım. Aktif site'larımı da aynı yerde topladım. Şimdi ligandlarımı isimlendireceğim. Onları da renklendireyim hatta. Onları da turuncuyla göstereyim. Ama ben SO4'ün ve kalsiyumun farklı renkte gözükmesini, aynı renkte gözükmesini istemiyorum. O yüzden onları buradan çıkartayım. İkisi kalsın. Bu ikisini turuncu olarak göstereyim. Color orange dedim. Sonra bu ikisini dahil ettim. Tamam. Tamam. Hepsi ligand kısmında, aktif site'de de sadece 3'ü var. O zaman güzelleştirelim arka planımızı. Display background white. Sonra show cartoon yapıyı dedim. Cartoon yapıyı göster dedim. Settings transparency cartoon kısımları bana %80 şeffaflaştır. Hatta rengi yeşil ya bunu. Daha da belli olan bir renk seçeyim. Color magenta olsun ya da siyah pek gözükmez. Magenta hot pink. Oh, geri CTRL-Z yaptığınız zaman geri gidecek. Olmaz. Burada işlemi tekrarlayacağız. Öyle yapılmıyormuş. Cartoon. Tamam ya, kırmızı olarak kalsın. Hot pink olarak kalsın. Buradan seçtiğimiz kısımların rengini tekrardan eski haline geri getirelim. Tamam oldu. Şimdi bu formatta kullanacağız. Şu an hepsinin yapısı belli oluyor. Ben buraya geldim. Dedim ki set scheme. Hemen kodlarıma bakayım. Hmm. Scheme 001 virgül store dersem bu görüntüyü kaydedecek. Sonra ben bu görüntüyü çağırmak istiyorum mesela. Oynamalar yaptım burada böyle. İşte ah, bunun ismi nerede? İsmi yok. Bunu da isimlendirmemiz gerekiyor. Bakın görüyor musunuz? Amino asite değdiğim için amino asitin yapısı bozuluyor. O kısmı yapmamanız lazım. Burada hataları da görmüş olursunuz. Ama şu an bu bilimsel bir yayın değeri olmadığı için, ya bir projeye dahil edildiği için böyle değiştiriyorum yapısını. Burada ekstra yapılabilecek bir şey daha var. Label'ların ayarlarını değiştirebiliriz. Edit Label dedim, sağ tıklayarak sonra dedim ki senin rengin turuncu olsun.
Yerliklerinde belli ol. Daha sonra senin size'ını da değiştireyim. 18 olsun. Tamam. Aynen komut kullanarak aslında yazı stilini de değiştirebiliyoruz. Böyle teker teker hepsinin rengini değiştirip daha sonra boyutunu değiştirdikten sonra uygun yerde onları muhafaza edelim. Tüm yapı gözüksün istiyorum. Mesela hepsini yaptık. Bitti bu kısım. Gelip Ray diyoruz. Yapıyı e, transparent hale getirdi. Sonra File, Export Image as PNG dedim. Save PNG as dedim. Masa üstüme kaydetmesini istiyorum mesela. İşte rastgele bir isim vereyim. Bunu dene. Neyse. Rastgele bir isim verdim. Kaydettim. Bunu Word'de bir açalım. Word'de bir yükleyelim bu resmi. Ekle. Resim. Bu cihaz. Masaüstü. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir görüntü oluşturabiliyorsunuz. Tamam. Buradan geri gidelim. Sonrasında ben skin scene 001 virgül boşluk recall dersem kaydettiğim haline geri dönüyor. Tabii ben bu kısımları düzeltmedim veya yazı tipini değiştirmedim. Çünkü o nasıl yapılacağını size söyledim ve gösterdim de. O yüzden teker teker uğraşıp videonun süresini arttırmama gerek yok diye düşündüğümden yapmıyorum. Ee, Unuttuğum bir yer var mı diye düşünüyorum da. Unuttuğum bir yer yok sanırsam. Videoda saçma bir şekilde uzun olsun istemiyorum. Bunu kaydedip açmak istiyorum mesela. File, Save Session As dedim. Masaüstü, son kalınan yer. Ve kaydettim. Bunu da kapattım. Bunu açalım bakalım. Kaldığım yerden devam ediyor muyum? Onu da göstermiş olayım. Evet, kaldığım yerden devam etmiş oluyorum. Değişiklik yapabiliyor muyum? Show değil. Buradan hide cartoon diyebiliyor muyum? Evet. Kaldığımız yerden de devam edebiliyoruz. Bu video bu kadar olsun. Sonraki videoda bu kartun yapısı daha iyi nasıl gösterilir onun üzerine dururuz. Başka neyden bahsedebilirim? Mesafelerini ölçeriz. Aktif bölgeyle etkileşimde olanları gösteririz. Şu ana kadar ne yaptık? Seçim yapmayı, dosya yüklemeyi öğrendik ve görselleştirmeyi öğrendik. Aynı şekilde renklendirmeyi de gösterdim. Geriye sadece analiz ve ölçüm, sahne ve yayın kalitesi de çıktılar renderle üretmekte. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Hatalarımla birlikte o kısımları kesmeden koyacağım.
Çünkü siz de başladığınızda aynı hataları yapacaksınız. Bu benim kaçıncı kullanışım olmasına rağmen hala hata yapabiliyorum. Hala unuttuğum yerler olabiliyor. Hiç sorun değil. Ya bunları zaten ezberlememize gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü artık yapay zeka diye bir gerçek var. Her an elimizin altında. Ona sonra sonra ilerletebiliriz. Zaten denedikten, yaptıktan sonra hiçbir şekilde sıfır seviyesinde olmayacaksınız. Ben de profesyonel değilim. Daha öğreniyorum. Sadece bildiklerim kadarıyla anlatım yapabiliyorum. Çünkü YouTube'daki videolarda ileri seviye bir video görmedim. Ben de onları izleye izleye çalıştım. Şimdi öğrendiklerimi Türkçe şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ki daha çok öğrenciye hitap etsin. Ee, İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Veya İngilizce sırf İngilizce olduğu için bu işleri merak etse de başlayamamış olanlar olabilir. Türkçe bir şekilde anlatım yaparak daha iyi bir seyir zevki ve daha iyi anlaşılırlık seviyesine ulaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepinize iyi yılbaşları.